Türkiye'den Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi olarak yapmış olduğum bu güzel TV battaniyesi, normal battaniye olarak kullanabileceğiniz bu güzel modelin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım, sizler de. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilirsiniz. Ayrıca paylaşımda bulunursanız arkadaşlarım daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi biraz detay bilgi vermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi kilim desenli bir model oldu. Bunlardan bu modelden aynısından kilim de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle kalın koton iplerden kullanırsanız pamuklu koton olur, normal koton olur. Normal kilimde yapabilirsiniz. Ayrıca böyle benim gibi iplerden kullanırsanız da böyle güzel battaniye çalışmaları, yatak örtüleri yapabilirsiniz. Evet, şimdi yapımı da gayet kolay arkadaşlarım. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım da rahatlıkla yapabileceklerdir. Zaten bütün detayları tek tek arkadaşlar videoda sizlere anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Evet, şimdi bakın bu ipten benim elim biraz gevşek. Battaniyemin ölçü olarak boyutu 140-130 santim arkadaşlarım eni. Boyu ise 195 santim. Yani 1,95, şöyle 195 santim uzunluğu. Eni ise 130 santim arkadaşlar. Şöyle kenardaki bunları da ekledikten sonra buranın bilgisi de var zaten. Bunun için bu ipten toplam 7 adet, yani 700 gram kullandım ben. Benim elim, söylüyorum tekrar, biraz gevşek. Gevşek olduğu için ben bu ipten 7 tane kullandım arkadaşlar. Diğer, bakın şurada siyah iplerimiz var. Siyah ipimizden ise 400 gram kullandım. Bu krem ipimizden 150 gram kullandım. İlla aynısını olacak diye bir şey yok arkadaşlarım. Örnek veriyorum. Şimdi benim elim gevşek olduğu için buradaki ilk motifimizi yaparken 130 santime yakın büyüklükte bu ilk yerimiz. Burayı yaparken 130 santime kaç sırada ulaştıysanız o şekilde yapabilirsiniz. Bunu da not olarak söylemek istedim. Evet, şimdi gelin bu güzelliği hep birlikte örelim. Örerken stres atalım arkadaşlar. Battaniye çalışmamı yaparken kullanmış olduğum iplerim şöyle Pollyanna Soft Star siyahı ve bu rengi arkadaşlarım. Ve batik olan da Lanoso Jazz Batik olarak geçiyor. Şimdi öncelikle bu büyük parçayı yaparak başlayacağız. Bu bizim ana temel yerimiz olacak arkadaşlarım. Şöyle şu ortadan başlayacağız ve büyüterek devam edeceğiz. Toplam uzunluğu, yani şu eninin uzunluğu arkadaşlar, şu iki arası 125 santim. Burası ise 55 santim civarında. Şimdi bu ölçü olarak ben bu şekilde yapacağım. Daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Sıra sayısını azaltırsanız daha küçük olur. Çoğaltırsanız da daha büyük olur. Şimdi batik ipimizle başlıyoruz. Şöyle biraz kenara çekeyim. Bu projeyi yaparken evde arta kalan ipleriniz varsa her sırayı farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlar ipimi aldım. Batik olan ipimi şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Sonra bir miktar yükseliyorum. Bakın şu kadar. İkili trabzan boyutuna gelene kadar, sonra şu şekilde yapıp arkadan alarak buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine alıp yandaki zincirlerin içerisinden giriş yaparak şöyle devam ediyorum. 2, 3, 4, 4 tane yerim oldu. Sonuncuyu da son zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Bu şekilde ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir görüntü. Sonra arkadaşlarım 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum.
Yine bir miktar yükseliyorum. Şu şekilde arkadan aldım ve birleştiriyorum. Üzerine bir aldım. Hemen yanından giriş yaparak 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, bakın şu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi bunu geliyorum. Buradan giriş yapıyorum. Bakın tepesinden. Şöyle kaydırarak bağlıyorum. Sonra yine bir miktar yükseliyorum ve şu şekilde arkasından alıp öne getirip ipimi şöyle yapıyorum. Sonra yanına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın burada 2, 4 oldu. Şimdi diğerini ise 1, 2, 3 tane zincir çektim. Geliyorum hemen bakın sonuncunun içerisinden giriş yapıyorum bu şekilde ve kaydırarak bağlıyorum. Şöyle bir görüntü. Sonra 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine yükseldik bir miktar. Arkadan alıp öne getirdik ve bu şekilde devam ediyoruz. Yine yanına 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Yani toplamda 5 tane oldu kenarda yaptığımızla. Buraya geliyorum. Buradan girişimi yapıyorum. Şu şekilde kaydırarak bağlıyorum. Bakın şöyle. Sonra yine yükseliyorum. Birleştirdim ve yanına 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi dördüncüyü bakın yarım bıraktım. Diğer renk ipime geçiyorum. Eğer farklı farklı ipler kullanacaksanız burada kesebilirsiniz bu ipi. Şöyle ip değiştirelim. Şöyle girişimi yaptım. Bakın bununla. Diğer ipim burada kalacak. Çünkü ben aynı ipi kullandım arkadaşlarım. Şu şekilde alıyorum. Buraya bağladıktan sonra pardon, üzerine bir aldım. Geliyorum bakın hemen dibinden giriş yapıyorum. Bu şekilde ve buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum önce. 2, 3 ve 4. Alttan diğer ipimi yani fazla ipimi götürüyorum arkadaşlarım. Daha fazlasını keseriz zaten. Bu da burada kalıyor. Şimdi 4 tane ikili trabzandan sonra bakın bu boşluğu doldurduk. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Aşağıya inip bakın şu tepesinden hemen 5.'nin tepesinden giriş yapıp kaydırarak bağlıyoruz. Şöyle bir görüntü. Şimdi 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Uzattım. Arkadan aldım getirdim. Yanına 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonra gelip bakın şu tepesinden giriş yapıyoruz. Şu şekilde kaydırarak bağladık. Yine yükseldik bir miktar ve şöyle arkasından aldım. Birinciyi yapmış oldum. Yanına yine 4 tane ikili trabzan yapıp devam ediyorum. Bakın bu ikili trabzanları hemen şu üstteki şuradan giriş yaparak alıyorum. 2, 4, 5. Kenardakiyle birlikte. Toplamda 4 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şöyle bakın buradan girişimizi yapıyoruz yine. Kaydırarak bağladık. Biraz yükseldik. Aldık ve devam ediyoruz. 2, 3, 4. Şimdi aşağıya ineceğiz ve bu boşluğa da aynı şekilde devam edeceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Aşağıya iniyorum. Tepesinden giriş yapıp bağladım. Sonra üzerine bir aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum bakın. Ve yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. 3 tane zincir. Aşağıya indim.
tepesinden giriş yaptım ve kaydırarak bağladım. Sonra 5 zincir, 1 2 3 4 5. Yine bir miktar yükseldim, şu şekilde arkadan aldım, öne getirdim. Yanına 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4. Geliyorum, burası ile birleştiriyorum. Bu şekilde kaydırarak bağladım. Yine biraz yükseldim ve şu şekilde devam ediyorum. Yanına 4 tane ikili trabzan yaparak 2 3 ve 4. Buraya geldim. Yine tepesinden giriş yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum çünkü çıkacağım. Şöyle bakın. Yine bir miktar yükseldikten sonra aldım ipimi. Devam ediyorum. 2 3 4 5.'ye geldim arkadaşlarım, bakın. Alttaki bu ipimi yukarıya doğru aldım. Bu şekilde. Ben bu batik ipi her arada, yani her kremle siyah arasına bu batik ipten yaptım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim, bakın. Şu anda şunu tamamladık. Sonra batik ipimle devam ettim. Sonra siyah, sonra batik, sonra krem, sonra batik. Yani bir sıra krem, bir sıra batik, bir sıra siyah, bir sıra batik şeklinde devam ettim. Bunu dediğim gibi evde arta kalan ipleriniz varsa onlarla da rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi 5.'yi, yani şu baştakiyle birlikte 5. trabzanıma geldim. Onu yarım yaptım. Alttaki ipimi alıyorum ve şu şekilde bağlıyorum. Sonra bu krem ipimi arkaya doğru aldım. Hemen bununla üzerine alarak buradan girişimi yapıyorum. Ve buraya yine 4 tane önce ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. 1 2 3 tane zincir çektim. Aşağıya iniyorum. Hemen şu tepesinden girişimi yaptım. Kaydırarak ilmeğimi bağladım buraya. Sonra üzerine bir aldım. 4 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra 3 zincir, 1 2 3 zincir aşağıya iniyoruz. Buraya kaydırarak bağlıyoruz. Sonra 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bir miktar yükseldim, arkadan aldım. Birinci ikili trabzanımı yapmış oldum. İkinci ile devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. Sonra buradan girişimi yapıyorum üstünden. Bu şekilde bir miktar yükseliyorum ve şöyle alıp devam ediyorum. 2 4, bu da 5. oldu. Şimdi buraya geçiyorum. Yine arkadan aldım ve devam ediyorum. Yine diğerinin tepesinden giriş yaptım. Bir miktar yükseldim. Şöyle alıyorum ve ikili trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane bu defa. Şimdi 3 zincir, 1 2 3 aşağıya ineceğim çünkü. Hemen buradan giriş yapıyorum. Şöyle aldım, kaydırdım, bağladım. Devam ediyorum. Yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. 1 2 3 zincir geldik ve aşağıdan giriş yapıp oraya bağladık. Sonra devam ediyoruz. Yine 4 tane ikili trabzan, 2 3 4, 1 2 3 zincir geldik, aşağıya bağladık.
Sonra 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir miktar yükseldik. Arkadan aldık. Ve hemen yanına 4 tane ikili trabzan daha yapıyoruz. Sonra gelip yukarıya çıkacağımız için burayla bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, devam edelim şimdi. Yine yükseldim. 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum yanına. Evet, şimdi sonuncu yere geldim. Bakın, şu aşağıdaki ipimi yukarıya doğru alıyorum. Bir tane yarım yaptım. Diğer rengimi, yani siyah olan rengimi, onu kullanacağım şimdiki sırada. Şöyle alıyorum. Buradan bir bağlayalım şöyle. Üzerine bir aldım. Bu her iki ipim de burada kalıyor. Siyah ipimle devam ediyorum. Bakın, hemen ilkinin içerisinden giriş yaptık. Ve ikili trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle bakın. Bu sıranın tamamlanmış hali. Şimdi sıra sıra bu şekilde devam edeceğiz. Böyle bağladım. Dördüncüyü yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geliyorum aşağıya. Şu şekilde girişimi yapıyorum. Siyah ipimin fazlasını da alttan götürüyorum. Arkası da bu şekilde gözüküyor arkadaşlarım, bakın. Evet, şimdi devam edelim. Üzerine bir aldım. Buradan girişimi yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 zincir aşağıya iniyoruz. Şöyle kaydırarak bağlıyoruz. Sonra aynı şekilde yine 4 tane önce ikili trabzan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 zincir. Buradan girişimizi yaptık. Bağladık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir miktar yükseldik ve şu şekilde arkadan aldık. Birinciyi. Sonra 2, 3, 4 ve 5.'yi de yapıyorum buraya. Sonra geliyorum ve buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde yükseldim bir miktar, arkadan aldım, öne getirdim ve yine 4 tane baştaki ile birlikte 5 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlarım. Şöyle 4 oldu, bu da 5. Sonra geliyoruz, yine tepesinden giriş yaptık, bağladık. Yine bir miktar yükseldik ve buraya ikili trabzanımızı yaptık birinciye. Sonra devam ediyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Basamak basamak gördüğünüz gibi bu şekilde burayı da tamamlayalım. Dört tane tamamladıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim, aşağıya iniyorum, kaydırarak bağladım. Yine 4 tane ikili trabzan yapıp devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 tane zincir, aşağıya indik. Bu şekilde bağladık. Sonra yine devam ediyoruz.
Evet, 5 zincir çekip devam edeceğiz. Daha sonra buraya geldiğimizde batik ipime geçeceğim. Aynı zamanda ipleri az önce gösterdiğim gibi yukarıya doğru alacağız arkadaşlarım. Böyle sıra sıra ne büyüklükte istiyorsanız, şöyle ilk başta da söylediğim gibi o kadar büyütebilirsiniz, yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bu büyük parçamızı böylelikle tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın şöyle göstereyim size. Bitmiş hali bu şekilde oluyor. Az önce gösterdiğim gibi dilediğiniz sırada, dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi şu yarım olan parçayı sizlere nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Hemen ona geçelim. Evet, batik ipimi aldım yine. Şöyle 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5. Sonra yine bir miktar yükseldim. Şu şekilde aldım. Bir, iki, üç ve son zincirimden de giriş yapıyorum. Ve 5 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Sonra arkadaşlarım şu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Bir miktar yükseldim. Yine alıyorum ve ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. 2 3 4 5. Sonra şuradan tutup bakın hemen üst tepe noktasından giriş yapıyorum. Kaydırarak bağladım. Bu şekilde aldım. 1 2 3 4 1 2 3 tane zincir çektim, geliyorum buradan girişimi yapıyorum şu şekilde. Sonra bakın şöyle yükseliyorum. Burayı ilk başta 4 tane de yapabilirsiniz. Şöyle bir tane yaptım ve gelip bunun üstünden giriş yapıyorum. Bu kenar ve ilk sıra olduğu için bu şekilde yaptım. Sonra bir miktar yükseldim. Bu şekilde aldım. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle bir görüntü elde ediyorum arkadaşlarım. Şimdi bunu burada bırakıyorum. Diğer renk ipime geçiyorum. Şu bakın ilk yerin üzerinden bu ipimi de aynı zamanda şöyle alıyorum ki bir dahaki sefere onu yine önden bir çalışma yaparak devam ettireceğim için bu şekilde yapıyorum. Şöyle geldim buraya, zincir çekelim burada. Çünkü fazla ipimizi de aradan götürelim ki kalın bir tane ikili trabzan boyutuna getirmiş olalım. Sonra bakın şunu aldım bu tarafa, buradan devam ediyorum. 1. Bakın şu görüntüyü elde ediyoruz. Buraya artık beşliği yapmıyoruz ki uzamasın diye. 2 oldu. Şöyle 3 4 1 2 3 zincir, hemen gelip buradan girişimizi yapıyoruz ve bağlıyoruz. Şu fazla ipleri keselim, çirkin görünmesin. Buradaki fazla ipimi de aldım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle bir görüntü. Buradan bağladıktan sonra üzerine bir alıyorum. Yine diğerinin yaptığımız gibi devam ediyorum. 1 2 3 4
1 2 3 zincir, buradan giriş yaptık, bu şekilde bağladık. 1 2 3 4 5 yükseldik, yarısını yapıyor oluyoruz şu anda. Kenarlardaki diğerinden olan boşlukları doldurmak için 2 4, sonuncuyu da buraya yapıyoruz 5. Sonra buraya geldim, şu şekilde girişimi yaptım, bağladım, şöyle aldım, arkadan birinciyi yaptım, devam ediyorum. 2 3 4 5. Sonra getirip hemen üst tepesinden girişimizi yaparak bağladık. Bakın şöyle. Sonra yükseldik. 1 2 3 4 ve 5. Evet. İkili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekebilirsiniz, ipiniz kaçmasın diye. Sonra arkadaşlarım, burada bıraktığım bu ipime geçiyorum. Dediğim gibi bunu renkli renkli de evde arta kalan iplerinizle de yapabilirsiniz. Şuradan hemen üstünden girişimi yaptım. Şöyle yine bir miktar yükseldim, arkadan aldım, öne geçirdim ve yine 4 tane tamamlıyorum bunları. 2 3 4, 1 2 3 tane zincir, indik aşağıya, hemen buradan girişimizi yaptık ve bağladık. Sonra devam ediyoruz. Yine 4 tane ikili trabzan, 1 2 3 4, 1 2 3 zincir, geldik, hemen buradan girişimizi yaptık, bu şekilde aldık ve bağladık. Sonra yine 4 tane önce ikili trabzan, 1 2 3 4, 1 2 3 zincir, indik aşağıya, bağlamamızı yaptık. Sonra 1 2 3 4 5 zincir, bir miktar yükseldik. Bu şekilde aldıktan sonra yanına 4 tane ikili trabzanla devam ediyoruz. 1'i yaptık. 2 3 ve 4. Şimdi burayı tamamlayacağız. Şu şekilde giriş yaptık. Şöyle yükseldik ve devam ediyoruz. 1 2 3 4 5. Şunu da söylemek istiyorum. Eğer hep önden bu şekilde örmek isterseniz burada bu ipi kesiyorsunuz. Tekrar sırası geldiğinde buradan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aldım, bakın. Hemen çevirdim. 1 2 3 4. Sonra buradan girişimizi yaptık. Bu şekilde yükseldik. Hangisi kolayınıza giderse arkadaşlarım. Tersten ördüğünüz zaman da çok böyle belli olmuyor. Bakın şöyle göstereyim size. Şu sırada mesela geri döneceğimiz ip rengimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi bunu yaptık. Hemen geliyorum şöyle. 2 4 5.'yi buradan giriş yapıyorum. Bir tane yarım trabzanımı yaptım. Alttaki bu ipimi alıyorum. Onunla yapmayacağım ama yine bakın şöyle alıp arasından geçirdim. Onu yukarıya kaydırmak için bu şekilde yapıyoruz. Bunları daha sonra üstünden tekrar geçeceğimiz için herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlarım. Diğerini göstermek istiyorum sizlere. Diğer şeklini. Hangisi kolayınıza giderse o şekilde yapabilirsiniz.
Bunu her sırada yükseltiyorsunuz. Bakın kenarında şu şekilde bir yer olacak. Bu da fark etmez. Daha sonra bunu tamamlayacağız arkadaşlarım. Şimdi diğeri daha kolay aslında, keserek. Bunu burada kestim. Her ikisini de göstermiş olalım. Şöyle bağladım. Bakın altından yürütün biraz ve fazlalığını da kesersiniz zaten. Şöyle 2, 4, 5 tane yaptık. Şimdi siyahla yaptığım sırada bunu kesmeden göstereyim ben size. Şöyle geldim. Siyaha geçiyorum. Yine buradan ilk yerimizden geliyoruz. Bakın hiç ters örmemiş oluyoruz diğeri gibi. Şöyle bağladık. 2, 3 tane zincirimizi çektik. Üzerine bir aldık. Ve buradan giriş yapıp şöyle fazla ipimizi de aradan alarak devam ediyoruz. Bu 1, 2, 3 oldu. 4. 1, 2, 3. Geldim buraya, girişimi yaptım ve bağlıyorum. Şöyle devam ediyorum sonrasında. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir, yine aşağıya indim. Ve buradan giriş yaparak bağlıyorum. Sonra devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 zincir, aşağıya indik, bağladık. Eğer benim gibi 3 renk yapacaksanız bunları keserek yapabilirsiniz. Tersten gidişini de şimdi göstereceğim arkadaşlarım sizlere. Şöyle 3, 4, 1, 2, 3 zincir. Geldim aşağıya bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yükseldim, aldım. 4 tane daha yanına ikili trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Başındakiyle birlikte 5 oldu. Hemen buradan giriş yaptık, aldık. Yine yükseldik ve devam ediyoruz. Arta kalan iplerinizi de bakın bu şekilde ekleyip devam edebilirsiniz. Şimdi 5.'ye geldim. Yarısını yaptım. Bu ipimi alıyorum bakın bu şekilde. Bununla devam edeceğim zaten. Şöyle 3 tane ilmek oldu arkadaşlarım burada. Bu ipimi alıp şöyle arasından geçiriyorum. Sonra şöyle yaptım ve diğerine geçiyorum. Şimdi batik ipime geçtim. Sıkılaştırdım. Bakın şöyle bir görüntü. Eğer bunu istemiyorsanız dediğim gibi bu batik ipi de kesebilirsiniz ya da bu şekilde de devam edebilirsiniz. Şimdi eğer devam edecekseniz arkadaşlarım arkaya döndüm. Şöyle tuttum. Bakın bir. Bu ipimizi bırakıyoruz. Eğer keseceksek şimdi kesiyoruz. Kesmeyeceksek bu şekilde bırakıyoruz. Keseceksek arkadaşlarım şöyle fazla ipinizi aradan alıp hemen onunla birlikte aradan götürerek araya katmış olursunuz. 2, şöyle 3, ama kesmeyeceksek şimdiki gibi şöyle bu burada kalacak. Dediğim gibi keserek yaparsanız daha güzel olur. Ondan dolayı ben keseceğim şimdi bu rengimi.
ve fazla ipimi de aradan götüreceğim. Şimdi birinciyi yaptık. Hemen yanından devam ediyoruz. Şu anda ters taraftayız, bakın. Arka taraftayız. 2, şöyle 3, 4. 1, 2, 3. Buradan geliyorum. Son yerden girişimi yapıyorum. Ve buraya bağlıyorum kaydırarak. Alamadım ipi. Evet, şöyle kaydırarak bağlıyorum. Sonra buraya geçiyorum arkadaşlarım. Bakın burada şuna dikkat edin. Şuradan giriş yapın. Daha güzel duruyor. Şöyle bir fazlalığımızı hemen keselim. Evet. Biri yaptık. Sonra 2, 3, 4, 1, 2, 3 zincir. Bakın bir tane yerimiz kaldı. Şöyle göstereyim. Siyah olunca buradan giriş yaptık. Şöyle kaydırarak bağladık. Sonra devam ediyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 zincir. Geldik, buradan giriş yaparak buraya bağlıyoruz. Evet, böyle 5 tane zincir çekip yine buradan artışımızı yaptıktan sonra buraya kadar geleceğiz. Bakın burası ters tarafı. Buraya kadar geldikten sonra buradan hangi renk ipimiz varsa şöyle çevirip şu hemen tepesinden girişimizi yapacağız. Krem rengi ipim gelecek. Batik ipimi burada düşünün. Daha sonra bununla devam edeceğim. Krem rengi ipimle batik ipimden sonra ve böyle bir görüntü elde edeceğiz. Sadece bu batik olanın geri dönüşleri ters olmuş olacak. Bakın o da değişik bir görüntüye elde ediyoruz böylelikle. Bakın şöyle. Dediğim gibi isterseniz bunu da kesebilirsiniz arkadaşlarım. Kesip tekrar ilk baştan başlayıp devam edebilirsiniz. İlk baştan başlayıp devam edebilirsiniz. Evet, burada da bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle yarısını yapmış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, diğer parçayı da tamamladım. Şimdi şu şekilde bir parça yapmamız gerekiyor. 4 köşe için. Bunun da nasıl yapıldığına hemen geçelim. Yine buradan başlıyoruz ve devam ederek tamamlıyoruz. Şöyle batik ipimi alıyorum. Ve yine 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bir miktar yükseliyorum. Ve şu şekilde alarak yine 5 tane, bununla birlikte 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3, 4, 5. Bir tarafını büyüteceğiz, bir tarafını aynı şekilde kalacak. Şöyle aldım ve tamamladım. Şimdi burada yine 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra yine yükseliyorum bir miktar, şu şekilde aldım. Birinciyi yaptım. Devam ediyorum. 2, 3, 4 ve 5. Şu şekilde bir görüntü elde ettim. Şimdi buradan geliyorum arkadaşlarım. Bu tepe noktasından giriş yapıyorum. Kaydırarak bağlıyorum. Sonra yine bir miktar yükseliyorum. Şu şekilde ve buraya
5 tane ilk yaptığımızla birlikte ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle 3 4 ve 5. Evet, şu arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi burada bir zincir çekip bırakıyoruz. Diğer rengimize geçiyoruz. Şöyle krem olan ipimi aldım. Buradan giriş yapıyorum bakın. Şu ilk yerden şu şekilde. Ve buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Sonra bir miktar yükselip yine şu şekilde alıp devam ediyorum. 2 3 4 ve sonuncudan da giriş yaptım 5. Şöyle bakın 2 4 5. Şimdi geliyorum buraya. Buradan giriş yaparak buraya bağlıyorum. Yine bir miktar yükseldim ve şu şekilde alıp şöyle 2 3 4 5. Sonra buraya çıkıyorum. Basamak basamak devam ediyorum. Şöyle yine yükseldim ve 1 2 3 4 5. 5.'yi yarım bıraktım. Aşağıdaki bakın şu ipimi alıyorum. Şöyle taktım. Ve buradan şu şekilde alarak tamamlıyorum. Sonra bir tane zincirle sabitledim. Bu ipimi kesiyorum. Çünkü çok kenarda kalıyor. Yine onu düz bir şekilde devam ederiz. Şöyle aldım. Hemen içerisinden geçirelim. Saklayalım ipimizi. Arkası da düzgün olsun. Sonra bunları keseriz arkadaşlar. Şöyle geldim buraya. Çeviriyorum. Yükseliyorum. Arkasından aldım. 2 3 4 1 2 3. İndim aşağıya. Giriş yapıyorum buradan. Kaydırarak bağladım. Tekrar aşağıya inip 1 2 3 4 1 2 3 zincir geliyorum, buradan girişimi yapıyorum. Şu şekilde aldım ve kaydırarak bağladım. Sonra yine 5 tane devam ediyorum. Şu ilkinden alırsanız daha rahat ediyorsunuz. 1 2 3 4. Şimdi burası önemli. 1 2 3 zincir çektik, aşağıya indik, buraya bağladık. Sonra arkadaşlarım buradan üzerine bir aldım. Geliyorum, bakın hemen şuradan girişimi yapıyorum. Şu şekilde bir tane önce çekiyorum, sonra ikili trabzanımı yapıyorum. Burayı 5 tane devam edeceğiz bu şekilde. Üzerine bir aldım. Hemen bakın dibinden giriş yapıyoruz. Buradan çıkarttık ilmeği. Bir tane zincir çekiyoruz. Sonra devam ediyoruz. 2'yi yaptık. 3 4 1 2 3 zincir aşağıya iniyoruz. Önce şu şekilde bir tane yaptıktan sonra ikisini birlikte alıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tane bu tarafa doğru ilerledik. Şimdi siyah ipimi takıyorum.
Onu taktıktan sonra şu şekilde bakın, diğer ipimi de aradan götürerek 1 2 3 4 ve 5 tane buraya zincirimi çektim. Sonra bir miktar yükseliyorum yine. Diğer ipim aşağıda kalacak. Onunla birazdan tekrar devam edeceğiz. Şöyle aldım. Arkaya aldım. Birinci yerimi yaptım. Yine 5 tane ilerliyorum. 2 3 4 ve 5. Evet, şu girişler biraz zorluyor. Tabii 2 ip olduğu için. 5 tane yaptıktan sonra geliyorum buraya. Hemen üstünden şöyle girişimi yapıyorum. Kaydırarak bağladım. Bir miktar yükseldim. Şu şekilde alıyorum. Ve 1 2 3 4 5. Sonra bir üste geçiyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Ben bu krem olanları saydım arkadaşlar. Diğer parçaları da yaparken, bu parçayı da yaparken 4 sıra oldu. 4 sıradan sonra zaten batik ip, sonra siyah ip, sonra batik iple bitiriyoruz. Evet, bu şekilde burayı devam ediyoruz. Sonra buraya geçtik. Dört ve sonuncu yerden de giriş yapıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve bu ipimizi kesiyoruz. Çünkü batik ipim aşağıda, gördüğünüz gibi. Sadece bu arada götürdüğüm ipleri kestim. Batik ipi gördüğünüz gibi hiç kesme işlemi yapmadan devam ettim arkadaşlarım. Şöyle aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bir miktar yükseldim. Ve buradan alıp yine 5 tane olarak devam ediyoruz. 3, 4 ve 5. Bir üste çıktık. Hemen tepesinden giriş yaptık. Kaydırarak bağladık. Ve buradan giriş yapıp bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 4 5. Sonra hemen üstünden yine basamak basamak örüp devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı da bakın böyle bu şekilde tamamladık. Krem rengi ipimize geçtiğimizde ise yine şu alt kısmından hemen köşesinden giriş yapıyoruz. Şöyle aldık. 1 2 3 4 5 tane zinciri çektik. Sonra biraz yükseldik ve şöyle alıp 5 tane yine buraya ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. 2 3 4 ve 5. Bakın üstünden giriş yaptım, aldım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi buradaki kremleri saydım dediğim arkadaşlarım, bakın 1 2 3 4 tane.
4 tane krem rengi yaptıktan sonra yine batik, siyah ve diğer batikle bitiriyoruz. Bu şekilde de bu parçayı tamamlamış oluyoruz arkadaşlarım. Şöyle bakın. Evet arkadaşlarım, bakın ben bu parçamı da tamamladım. Şöyle göstereyim. Diğeri de tamam. Şöyle büyük parçalar bakın ortada. İlk başta yaptığımız parçalarımız bunlar. Buraya 3 tane ben yaptım. Bunu dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha sonra bakın yarım olarak yaptığımız, şöyle ben eklemeye de başladım aynı zamanda şöyle. Şu yarım olan parçaları buradan doğan boşluklara koyuyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle yarım, yarım, yarım ve yarım. Daha sonra bu kenarda olan, bakın şöyle göstereyim. Evet, bakın tamları koyduktan sonra ikisinin arasında böyle boşluk oluşuyor. Oraya da yarım motifimizi, parçamızı tamamlamıştık. Şöyle ekleyeceğiz buraya. Daha sonra bu kenarda olan şu boşluğa da bu az önce yaptığımız bu parçamızı ekleyeceğiz. Şu şekilde. Ve bakın şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Bunları ben ekledim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, ekleme işlemini sizlere masada göstermek istedim. Şöyle bakın. Şöyle koyduğunuz zaman buraları, aradaki boşluklara siyah ipimizle ekleme yapacağız. Şimdi bunun için ise şu parçamı alıyorum. Ya da diğeri fark etmiyor. Şöyle. Evet, bu büyük olan parçamı aldım, ortadaki büyüklerden. Buradan bakın hemen şu kısmından giriş yaptım. Daha sonra siyah ip ile birleştirdim. Dilediğiniz şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Ayrıca dikebilirsiniz arkadaşlarım. Hangisi kolayınıza gelirse, ama bu güzel oluyor. Modelin akışını bozmamış oluyoruz. Şöyle yaptım girişimi. Sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çektim buraya. Bunu birinci olan ikili trabzanım olarak düşünün. Hemen karşısına gelen, bakın şurayla birleştireceğim. Şurayla. Şuradaki beşli ile bu beşliyi birleştireceğim. Şimdi yapacak olduğumuz. Şöyle girişimi yapıyorum. Köşesinden, birincisinden kaydırarak bağlıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Yanından devam ediyorum. Şu şekilde. Buraya geldim. Buradan alıp bununla da bunu birleştiriyorum. Sonra 3'ü birleştiriyoruz. 3. yerimizi. Hemen aldık, çevirdik. Bakın şuradan alıp bu şekilde bağlıyoruz. Sonra buraya geçtik. Bu da 4. yerimiz olmuş oluyor. Hemen bunun 4.'sü bakın. Aynı yerden giriş yaptık, aldık ve 5.'yi yapıyoruz son yerimize. Onu da getirip sonuncu yerden giriş yapıp bağlıyoruz. Şimdi bunu tamamladık, burayı. Şöyle. Daha sonra buradaki yükseltide hemen yanındaki yerden şu şekilde giriş yapıyoruz. Yine basamak basamak devam edeceğiz. Şöyle yaptık. Birinciyi bağlamış olduk. Sonra bir miktar yükseldik. Arkadan aldık. Öne getirdik ve bunu arkadaşlarım buraya bağlayacağız. Buradaki ilk yerimiz burası. Hemen alıp şöyle kaydırarak bağlıyoruz. Sonra ikinciye geçiyoruz. İkili trabzanımızı ördük. Geldik, buradan alıp buradan çıkartarak bağlıyoruz. Şöyle bakın. Aralarını bu şekilde birleştirerek tamamlıyoruz arkadaşlarım. Daha sonra kenar kısımlarına geçeceğiz. Şimdi 5.'yi de şöyle sayalım. 5, 2, 4, 5 oldu. Hemen buraya geçiyorum. Buraya tutundum. Kaydırarak bağladım. Bir miktar yükseldim. Bu şekilde alıyorum ve bunu da getirip buraya, bakın şuraya ekliyorum.
Şöyle giriş yaptım. İlkine birinci olan yerime bağladım. Sonra ikinciden devam ediyorum. Onu da ikinciye bağlıyorum. 3'e devam edip onu da 3'e bağlıyorum. Evet, az önce gösterdiğim şekilde dizayn ettikten sonra bu şekilde aralarını birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi elinizde de rahatlıkla, yani bu şekilde yaparak yapabileceğimiz bir çalışma. Evet, şimdi buradan geliyorum. Bu sonuncudan giriş yaptım. Şöyle aldım. Şimdi bir yukarıya çıkıyorum. Şöyle ve aynı işlemi devam ettiriyorum. Bakın arkadaşlarım, hiç modelin akışını bozmadan bu şekilde devam ediyoruz. Bir tanesini daha yapalım. Bakın yükseldim. Aldım arkadan. Buradaki yere geçiyorum. Buraya hemen ilkinden, isterseniz bu şekilde de alabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse önemli değil arkadaşlarım. Sonra ikinciye geçiyorum. Evet, bu şekilde yaparak tamamlayalım arkadaşlarım. Şimdi ortaya geldiğimizde zaten hani şu şekilde devam ettiği için bakın şöyle, bu ortaya geldiğimizde buraya şöyle bakın, ortayı yine aynı şekilde birleştirip daha sonra bu parçanın diğerini de bu tarafa doğru ekliyoruz. Aynı işlemi devam ettiriyoruz arkadaşlarım. Bir üstünden bir altından. Evet arkadaşlarım, bakın kenarlarını da şu şekilde lastik şeklinde yaptım ve ters sık iğne uyguladım ve battaniyemiz kullanıma hazır hale gelmiş oldu. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü Dediniz kanalımla abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.